Bakalım şimdi oldu mu? Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? İlknur Hanım merhabalar. Merhabalar herkese. Ses geliyor. Biraz önce yayını başka bir şekilde açmaya çalıştım. Olmadı. Tekrardan kapatıp açtım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün de tekrardan tebliğ okumalarıyla devam edeceğiz. Dostlar, çok pardon. Bir ayar bakacağım. Çok da dediğim gibi bilmiyorum ama becerebilirsem diye. Nereden oluyor acaba o? Neyse. Bakalım. Akışta olalım. Süreç ne gösterecek? Birlikte deneyimleyelim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sağlık, saatler yerindedir diye düşünüyorum. Dostlar her zamanki gibi şu anda 2 dakika 20 saniye olmuş. Şöyle bir 5 dakika bir bekleyelim müsaadenizle. Sonrasında hızlıca hep yaptığımız gibi paylaşımımızı yapıp yayını tamamlayacağız. Bir 5 sayfalık bir tebliğimiz var. Dostlar 01.03.2024 tarihinde yaptığımız bir celseydi bu. Türkiye ile ilgili, Atatürk'le ilgili, Mu ile olan ilişkimizle ilgili bilgiler var. Şöyle ben de bir hızlıca bir tarıyorum. Bir yerden de dostlar dakikayı takip ediyorum. 3 dakika. Şöyle aradan da okuyalım. Food and Travel Barcelona merhaba demiş. Merhabalar dostlar. Esra Hanım selam geliyor demiş. Eyvallah. Selam evet geliyor demiş. Dostlar pardon bir şey kaydı aşağıya doğru. Abim yazmış geliyor sıkıntı yok diye. Aslan Hanım merhabalar. Nuran Hanım merhabalar. Bizi yalnız bırakmayan dostlar. Evet. Dostlar dediğim gibi bir dakika daha rica ediyorum sizden. Azıcık bir toplanalım. Sonrasında çalışmamıza başlayalım. Evet dostlar. Ben de aradan yorumlara bakıyorum. Esra Hanım yazmış. Ne tesadüf tam sizin videonuzu izliyordum diye. Tevafuk. Şifa olsun diyelim. Eyvallah. Dostlar hep söylüyorum tekrara düşmeyelim. Şimdi telefondan gelen yorumları takip etmekte zorlanıyorum aşağı doğru. Çünkü yayını telefondan yapıyorum. Sol tarafında da bilgisayar var. Yorumları oradan okuyorum. Arada böyle bir sağa sola dönme oluyor. Onu da bilgisini paylaşmış olalım diyelim. 4 dakika oldu. Vallahi bir 20 kişi de olmuşuz. Hep söylediğimiz gibi dostlar.
Zaten yayın kayıtlı kalıyor. Denk gelemeyen dostlar da sonrasında izlerler diyelim. Biraz önce de söyledim, 01.03.2024 tarihinde yaptığımız bir tebliğ çalışması dostlar. İlk soruyla başlıyorum. Hep yaptığımız gibi hiçbir şekilde ara vermeden okumayı bitireceğim. Sonrasında bir yorumları bir gözden geçireceğiz. Sonrasında vedalaşacağız diyerek ilk sorumuzla başlayalım. Yıl itibariyle 2024 yılı üzerinden soruyu sorduk. Ama bu bilgiler, hep söylüyoruz dostlar, zamansızdır. Zaten verilen cevaplardan da zamansızlığı bir şekilde gönlü açık dostlara temas edecektir. 2024 yılı Türkiye için nasıl geçecek diye sorduk. Cevap: kara kara bulutlar, bir koyulaşıp bir açılacak. Aydınlığa daha var. Kızıl alevler gibi kötü planlar paket paket açılacak. Türkiye kaynar kazanlarda. Yılan yılan gözler üstünde. Bu toprakların üstünde. Aydınlığa daha var. Umutsuzluğa gerek yok ama. Karanlık varsa aydınlık var. Aydınlık varsa karanlık var. Çok yakın değil ama ferahlama çok yakın değil. Biraz daha zaman var diye bir bilgi geldi. Baktığınız zaman da içinde bulunduğumuz yıl itibariyle de süreç aslında bir şekilde kendisini göstermiş oluyor. Soru: Türk halkı olarak bu süreci daha doğru yönetmek, tamamen karanlığa mahkum olmamak için bizler neler yapmalıyız? Bu bilgileri dinleyenlere bu enerjiyi dengelemek için neler paylaşmalıyız diye sorduk. Cevap: İyiyi çağırsınlar. Kolektif için iyiyi çağırsınlar. Bireyselliğin zamanı değil, bütün için iyiyi çağırsınlar. Tek tek kurtuluş yok. Kurtuluş bütünde. İyiyi çağırsınlar. Kalpte, kafada, elde ne yapıyorlarsa iyiyi çağırsınlar. Ancak iyiyi çağırınca yukarıda kalırsın. İyilik ile yükselirsin. Beddua indirir aşağıya. Beddua ah almak aşağıya indirir. İyiyi çağırsınlar. Hep aydınlığı çağırsınlar. Birlik için aydınlığı çağırsınlar. Tutup tutup aşağıdakini de yukarıya çıkarsınlar. Kol kola, kol kola aşağıdakini de yukarı çıkarsınlar diye bir cevap geldi dostlar. Yeni soru: Türklüğün ezoterik kökeni hakkında bize neler söyleyebilirsiniz diye sorduk. Cevap: İlk beyaz, aydınlık, cesur ırk. Güneş doğuyor. Güneşe bakanlar, güneşe yürüyenler. Hep güneşe, hep aydınlığın tarafına yürüyen hep vardı. Onlar hep vardı. Yerden biten buğday gibi güneşe doğru kafalarını uzattılar hep. Hep onları biçecek oraklar vardı. Ama onlar tekrar tekrar doğdu. Karanlık hep üstüne çöreklendi. Ama onlar hep güneşe baktı. Hep güneşe doğru. Yeni soru: Atatürk'ün Türklerin Mu'dan geldiği bilgisi hakkında ne söyleyebilirsiniz diye sorduk. Cevap: doğru. Onlar hep vardı. Doğru. Yeni soru: Mu dönemindeki ruhsal yükseklik bilgisi DNA'mızda mevcut. Bu halk varlığındaki bu ateşi nasıl yakabilir? O güneşi varlığımızda tekrar hissedebiliriz. Cevap: o güneş sevgi ve cesaret. Hep vardı, hep var. Unutturuldu. Unutmak insanda hep var. Ama olanı örtemezler. Dostlar, burada arada şöyle bir bilgi vereyim. Hep söyledik, bu bilgiler radikal gelebilir, enteresan gelebilir ama araştırılmaya müsait bilgilerdir. Atatürk'ün Türklüğün Mu kökenlerine ait olduğu ile ilgili bizzat çalışmaları vardır ve bu çalışmaların da dokümanları mevcuttur. Araştırırsanız ulaşabilirsiniz. Hatta ben de yayın sonrasında bende olan dokümanları bir drive linki yapıp açıklamaya bırakabilirim. Dostlar,
Türklük dediğiniz şeyi sadece böyle yüksek milliyetçilik olarak değil, soruda olduğu gibi ezoterik kökenler üzerinden değerlendirin. Eğer bu bilinçle bakarsanız varlığınıza, açılacak çok bilginin, çok deneyimin, çok hatıranın, çok tesirin olduğu kişinin varlığında zaten açılacaktır. Ama bunun üzerine gerçekten mesai lazım dostlar. Sadece ilgilenmek, sadece bu konuların işte keyifli yanını tatmakla ilgili değil. Gerçekten DNA'daki bilginin aktivasyonu ile ilgili bu mirasın açılması için bu çalışmaların yapılması lazım. Cevabın devamıyla okumaya devam edeceğim. Çok pardon dostlar. Unutmak insanda hep var ama olanı örtemez, örtemezler dedikten sonra hatırlayan hatırlatsın. Hatırlayan gözünü kapatanlara hatırlatsın. Hatırlayan susmasın, hatırlatsın. Aydınlığa, güneşe yürümeyi hatırlatsın. İçinde var. Yüreğini aç bak. O sevgi, o cesaret var. Açıp bakman lazım. Hatırlayan hatırlatsın. Bilen biliyor. O ateş DNA'larda da var. Türk'ün o parlayan ateşi daima varlıklarda var. Doğru yönlendirmek gerekiyor sadece. Hatırlatmak gerekiyor. Atatürk'ü daha çok hatırlatmak gerekiyor. O en iyi hatırlayanlardandı. Ona yaratıcı hatırlattı. Hatırlat dedi, o da hatırlattı. Atatürk'ü hatırlamak, Atatürk'ü hatırlatmak, Türkiye kendini hatırlatmaktır diye bir cevap geldi. Bunu tekrar okutmak istiyorum arkadaşlar. Atatürk'ü hatırlatmak, Türkiye kendini hatırlatmaktır. Bakın dostlar, burada herhangi bir ideolojik yüceltmek üzerine bir bilgi paylaşımı yok. Bakın, 50 küsür yıllık hayata sığdırılmış olan icraatlere bakın. Bakın, Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim'le ilgili yaptığı çalışmalara bakın. Aynı Atatürk, Türklüğün kökenini Muğ'da da araştırıyor. Soruyorum dostlar, bu şimdi nasıl bir bakış açısı? Sadece anlamaya çalışmak için söylüyorum. Çok düşünmek lazım. Varlık üzerine ve varlığın evrensel kimyası üzerine gerçekten mesai harcamak lazım. Soru: ruhun yükseliş yolculuğunu hayatında yaşayanlar bu hatırlamanın meşalesi olanlar mıdır diye sorduk. Cevap: korkusuz cesaret ile Atatürk bunu yaptı. Onun izinden gitmek bu. Ön yargısız, korkusuz, cesaretle hep yürümek. Yürümek demek çalışmak demek. Hep çalışmak. Beden, zihin, kalp, el hep çalışacak, hep çalışacak diye bir bilgi paylaştılar dostlar. Buradaki çalışmak insanın kendi varlığı üzerinde çalışması. Kendi varlığı üzerinde çalışan bu kodları açacak dostlar. Başka türlü yok. İstediğiniz kadar okuyun, istediğiniz kadar araştırın. Bilgileri almak ayrı bir şey. Alınan bilgileri hal yapmaya yönelik varlıkta, hayat içerisinde icraate dönüştürmek başka şey. Bu sebeple hal olmayan bilgi sadece kişinin zihninde yer kaplar. Kullanılmayan bir eşyanın sizin dolabınızda olması ne kadar size faydalıysa, bu yolculuğun içerisindeki bilginin varlığı da kullanılmıyorsa ancak o kadar faydalı. Yeni soru. Ruhsal yükselişte bedenimiz ile ilişkimiz nasıl olmalıdır diye sorduk. Cevap:
Bedeni güzel bir emanet gibi taşıyacaksınız. İyi bakacaksınız. Beden emanet, hırpalamadan, sana verdiği gibi, onun sevdiği gibi, seni sevdiği gibi, senin özünü sevdiği gibi sen de bedenini seveceksin. Birlikte yükseleceksin. Bu dünyada bedeninlesin. Sen beden değilsin ama beden seninle. Seninle var. Bedene sen iyi bakacaksın. Dostlar, burada şimdi size beden ve ruhsallık ilişkisi üzerine önemli bir bilgi paylaşacağım. Şimdi hep konuşuluyor ya, biz bedenden ibaret değiliz. İşte asıl özümüz ruhsal varlığımız. Cevabı yorumlama niteliğinde bunu söylüyorum. Dostlar, ruhun ifade alanı bedendir. Eğer bedeniniz ruhsal tesirlere açık olacak şekilde eğer bir arınma programı içerisinde değilse bu tesirleri alamazsınız. Bu tesirlerin alınamaması hali de birçok kişide şuna sebebiyet veriyor. Yıllardır bu çalışmaları yaptığım için hep söylüyorum dostlar. Eğitimlerde, yaptığım seanslarda bunu hep deneyimlediğim için kişilerden gelen bilgiler doğrultusunda deniyorum ama olmuyor. Çalışıyorum ama olmuyor gibi birçok şey duyuyorum. Dostlar, bunun sebebi şu. Bedenle, yani ruhun ifade alanı olan beden varlığı mevcut frekansı, o bilgiyi yansıtmaya yönelik eğer bir rezonans halinde değilse varlıkta bu çalışmıyor. Bakın, tekrar ediyorum. Varlıkta çalışmıyor. Eğer biz, bunu söylüyorum, herkesin kişisel zevkleri olabilir. Ama çok fazla sigara tüketiliyorsa, çok fazla alkol tüketiliyorsa, çok fazla et tüketiliyorsa, çok fazla dedikodu yapılıyorsa, çok fazla öfke, stres, kaygı ve benzeri negatif değerli duygular varlıkta çalışıyorsa, alan ifade etme kısmında zorlanıyor. Bilgiyi yansıtma ve varlığında açma noktasında zorlanıyor. İşte bunun için yıllar boyunca eskilerden bu zamana kadar işte murakabe, yani daima varlığın tanrısal prensipte bir konsantrasyon halinde hayatını yönetmesi veya riyazat, işte 40 günlük çilehane çalışmaları veya halvet çalışmaları, işte bedenin bu noktada arındırılması ve ruhsal varlık noktasındaki bu arındırılmaya yönelik bilinçte ruhsal bilginin aktivasyonu ve hal olmaya yönelik o iradenin varlıkta çalışabilecek konsantrasyon alanının açılması. Bakın, bu bilgileri bu perspektiften değerlendirin dostlar. Kimse size hayatı işte çilehanelere kapanmış bir derviş gibi yaşayın demiyor. Kimsenin böyle bir talebi de yok. Ama belli dönemlerde eğer bu yolun yolcusuysa kişi, bu arınma dönemlerini kendisine yapmak zorundadır. Çünkü bu arınmayı yapmadığında, bakın üst üste söylüyorum, kişi ben deniyorum ama nasibimde yok veya işte ben yaptım ama bu öğretiler işe yaramıyor veya ben denedim ama işte bende bir eksiklik mi var? Hayır dostlar. Sadece o zeminin hazırlanması gerekiyor. O bilginin varlıkta açılabilmesi için. Bu kadar detaylı anlattığımıza göre yeni soruyla devam. Kehf suresinde Musa ile yolculuğu paylaşan ilim sahibi kişi kimdir diye sordum. Bu normalde bilgi olarak Hızır diye geçer ama Kur'an-ı Kerim'de Hızır diye bir kelime yoktur dostlar. Burada ilim sahibi diye tanımladığı için öğreti, ben de o şekilde tanımladım. Cevap, o yüksek bilinç, tek bir kişi değil, yüksek bilinci anlatıyor. Bakın dostlar, yıllar önce YouTube'da bir yayın paylaştım. Hızır bir kişi değil, bilinç halidir diye. Yani Hızır bilgisi veya yüksek ilim sahibi kişi diye tanımlanan o bilgi
Dualitenin ötesinde tanrısal ifade alanının hayat içerisindeki yansıma halidir. Kişi değildir. İşte bakın Kehf suresi 65 ile 82. ayetler arasına bakın. Dostlar, işte çocuğu öldürdü. İşte gemiyi deldi. İşte duvarı onardı. Musa bile üst üste sorduğunda diyor ki sen benimle bu yoldaşlığa dayanamazsın. Yani aslında burada bir sembol var dostlar. Musa dediğimiz peygamber bilgisi olarak bakarsak gerçek anlamda ya buna ayak uydurmama ile ilgili bilgi şu. Dualiteyi eğer varlığında şifalandırmazsan, yani varlık bilgisinde kötü, iyi, güzel, çirkin diye kendini bu keşmekeşin içerisinde yorarsan, hayat denilen bu ruhsal yolculuk prensibine dayanamazsın. Bakın ezoterik sembollerin açılmasıdır bunlar. Bu güzeldir, bu çirkindir, bu doğrudur, bu yanlıştır. Ortada eğer bir yanlışlık varsa tamam bu yanlış olsun ama evrensel bilinç noktasında ruhsal tekamül bilgisinde karanlık ışığı gösterebilmek için daima olmak zorunda dostlar. İstediğiniz kadar mücadele edin. Ben varlığımda ışığı yakacağım. Tamam. Yak. Ama nasıl olacak? Sadece buradaki bilgi ne kadar iyi ve kötü diye gözüken şeylerin karşısında kişi kendisini nasıl yönetecek? Hızır bilgisini bu bilinçle bile değerlendirmenizi tavsiye ediyorum dostlar. Soru: bir bebeğin oluşması ile birlikte ruhsal varlığı bedenle ilişkiyi nasıl kuruyor diye sorduk. Cevap: tek bir nokta gerekmiyor. Işığı görüyor ve giriyor. Beden ışık olarak gözüküyor. Çocuk doğduğunda ışık her yerden nüfuz eder diye bir bilgi paylaştılar. Dostlar, birkaç gündür bayağı yoğun bir şekilde ben de araştırıyorum. Bütün öğretilerde hep diyor ya, yaratılış ışıktır, ışıktan var olduk, tanrısal prensipler ışıkla ilgilidir. Dostlar, bilimsel düzlemde biyofotonları araştırın. DNA'daki ışık bilgisini araştırın. Bakın bu söylediklerim bilimsel dostlar. Uhrevi veya manevi bilgilerle herhangi bir yansıma değil, size bilimsel olarak veriler söylüyorum. Biyofoton dediğimiz tüm varlığımızdaki hücrelerin taşıdığı ışıktır. Ve kuantum düzlemde ışık bilgi ve enerji taşıyıcısıdır. Ve dostlar, yine bilimsel. Kişi sağlıklı olduğunda, kişi daha huzurlu olduğunda, kişi manevi varlığıyla barışık olduğunda hücrelerdeki foton bilgisi daha parlak oluyor dostlar. Mesela hiç böyle bir bilgiyi bilimsel olarak araştırdınız mı? Işık bilgisi nedir? Hücrelerimizde neden ışık var? DNA'mızdaki iplikçikler neden ışığı depoluyor? Bilimsel dostlar. Araştırın. Işık bilgisi nedir? Hücredeki ışık bilgisi nedir? DNA'daki ışık bilgisi nedir? Foton dediğimiz bu bilginin mevcut frekans değeri varlıkta nasıl bir yansıma yapıyor? Her yerden araştırın. Ama araştırın dostlar. Sadece ilgilenmek veya işte ben tanrısalım, ben işte uçuyorum, ben manevi varlıkla ilgileniyorum, ruhumu seviyorum. Anlık tatmin yaşarsınız ama bunu hayatın içerisinde hal yapmaya yönelik, bakın hep bunu söylüyoruz dostlar. Daima bu bilgi geliyor. Daima hal olması lazım.
Yeni soru. İlahi Nizam ve Kainat kitabı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz diye sormuştuk. Cevap. Görevi devam ediyor. Ruhun uyanışı için ışık işçileri yazdırdı onu. Yükselsin diye. Görevi devam ediyor. Değeri çok diye bir bilgi geldi. Dostlar, İlahi Nizam ve Kainat kitabını daima söylüyorum. Belki 2 kere 3 kere baştan okumuş biri olarak özellikle günümüz Türkçesini tavsiye ediyorum bu arada. Hayatın, ruhun, bedenin, tekamül sisteminin, hayatı, bütün dinamiklerinin varlıkta daha anlamlı olabilmesi için sayısız bilgi var içerisinde. Dediğim gibi bizim vazifemiz sadece göstermek dostlar. Kapıdan içeri siz gireceksiniz. Soru. Ölümsüz üstadların gizli yaşamı ve öğretisi kitabı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz diye sordum. Cevap. Anlayabilene, alabilene o da iyi. Faydası var. Görevli yazıldı. Görevini alabilenlere görevini yerine getiriyor diye. Dostlar, zaten Instagram'da yaptığımız paylaşımlarda da ve birçok defa hem okumalar hem de tavsiye anlamında Ölümsüz Üstadların Gizli Yaşamı ve Öğretisi kitabını birçok kere andık. Çok önemli bir kaynaktır. İçerisinde gerçekten kişinin tanrısal varlığını keşfetmeye yönelik çok özel bilgiler mevcuttur. Ama dediğim gibi dostlar, eylem haline dönüştüğü zaman anlamlı olacak. Son sorumuz, kuantum fiziği hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Gözlemci etkisini hayatımızda nasıl kullanabiliriz diye sordum. Cevap, herkes anlayamıyor. Yüzeysel bakan çok. Tam derinine inen hayatında kullanır. Her şeyin bir olduğunun biliminiz ile size gösterilmesidir. Bakın, tekrar ediyorum dostlar. Her şeyin bir olduğunun biliminiz ile size gösterilmesidir. Her şeyin bir olduğunu görür. Her şey enerji ve bir. Aynı yerden geliyor. Derinini anlayan çok az. Yüzeysel söyleyip söylediğini de anlamıyor kimisi. Tam anlayan tam kullanır, hayatında da kullanır diye bir cevap verdiler. Biraz önce de dostlar, ışık bilgisiyle ilgili söyledim ya. Cavit hocamızın çok güzel kuantumla ilgili bir tanımlaması vardı. Kuantum kişinin bilincinde yaşamasıdır diye bir tanımlama yapmıştı. Çünkü bilinçtir sadece sonsuzluğu ve sınırsızlığı varlığa anlatabilecek araç. Bu sebeple aslında bilinç ruhtur. Bilinç bedenin içerisinde değildir dostlar. Beden de bilincin içerisindedir. Çünkü bilinç yansımasıdır bedendeki faaliyet. Tamamıyla yine bilimsel dostlar. Defalarca söyledik. Eğer kişi negatif değerli duyguları, işte öfkedir, kızgınlıktır, işte biraz önce söyledik dedikodudur, çekiştirmedir, hayat içerisindeki uyumsuzluk üzerine bilinç ve duygular yaşayan kişiler yaşlılık hormonlarını %40'ın üzerinde daha fazla çalıştırıyor. Biliyor muydunuz dostlar? Araştırdınız mı hiç? Veya biraz önce kuantum düzlemdeki foton bilgisinde yine negatif değerli duyguların hücredeki foton değerini küçültüyor. Daha parlak olması gereken hücresel bilgi azalıyor. Faaliyet bilgisi veya tesir alanı küçülüyor. Bir nevi varlığımızın gerçek özü olan ışık bilgisi sönüyor dostlar. Şimdi bilinç mi bedenin içerisinde, beden mi bilincin içerisinde? Çok araştırmak lazım dostlar. Çok araştırmak lazım. Bakın bu bilgileri ben hep söyledim. Hakikat kabul edin. Değil. Varlığınızda araştırın.
varlığınızda hissetmeye çalışın. Bu bilgileri manevi düzlemde, bilimsel düzlemde araştırın. Doğruluğunu varlığınızda hissettikten sonra hal olma süreci zaten başlayacak. Evet dostlar, bu şekilde süreç kendisini gösteriyor. İşte diyoruz ya dostlar, insan kendi varlığını okuması ve araştırması noktasında hep bir yönlendirme yapıyoruz ya. Dostlar, hissetmenin alanıdır. Hissetmek içindir aslında bizim bunları anlatmamız. Araştırmak, okumak, varlıkta hal olabilmesi için, içe sindirilebilmesi için basamak değeri taşır. Gönüldür aslında bütün her şeyin çalışacağı yer. Ama kişi sorgulayan bir yapıda bu noktada eğer temas ederse daha lezzetli bir yolculuk inşa edecek kendisine. Bu sebeple yönlendirmemizin araştırma, okuma ile ilgili bu. Hissetme alanını açmak. Bu arada bir kişi bunu deneyimlerle mevcut hayatında hissedebilir mi? Dostlar, canlar, tabii ki de hissedebilir. Benim bu bilgilerdeki, bu noktadaki yönlendirmelerimiz veya dostların bu şekildeki yansımaları sorgulayana, alanın içerisine, o boyut bilgisinin içerisine girmekte zorlananlar için bir şekilde araştırıp temas edip varlıklarında o hissetme alanını açsınlar diye. Ama bu konulara gerçekten sempatisi olan, bu konularla gerçekten temiz bir niyetle varlığında hisseden zaten kainatı okur dostlar. Varlığındaki Allah'ı okur, Tanrı'yı okur, enerjiyi okur. Bunda zaten eyvallah. Ama sorgulayan ve bu noktada acabaları olan, şüpheleri olan insanların da bir şekilde bu kapıyı aralamaları ile ilgili eğer bir niyetleri olacaksa, nereden zorlanıyorlarsa hissetmeye, oradan temas etmek ancak kapıyı açtıracak onlara. Bu şekilde de ekstradan da her iki yönden de bir bilgi paylaşımı yapmış olalım. Dostlar 32 dakika olmuş. Hızlıca yorumlara bakacağım. İstişare etmemiz gereken bir şey varsa edeceğiz. Söyleyeceğimiz bir şey varsa da söyleyelim. Sonrasında bugün yoğun bir gündü benim için. Hızlıca vedalaşacağım. Her hafta yaptığımız gibi en azından bu noktadaki vazifeyi bitirdik. Bir de açıklamalara bir bakalım. Varsa birlikte paylaşabileceğimiz birbirimize, benim için de dostlar bir cümle gelir, benim de bakış açım değişir. Hep beraber bakalım, yorumlayalım. Ona göre vedalaşalım. Dostlar bir 10 saniyenizi rica edeceğim. Dedim ki o şeyler, yazışmalar aşağıda kalıyor. Vizyonu görmek hatam denmiş. Annem yazmış iyi akşamlar canımın içi diye. Sağ ol anacığım, öpüyorum ellerinden. Atatürk hafız mıydı diye yazılmış. Yani hafız mıydı diye bir yaklaşım değil mevzu. Burada sadece Atatürk'ün İslamiyet adı altında yaşananın anlamını bilmeden okumanın üzerinde kişilerin bunu anlayabilmesiyle ilgili bu öğretinin dejenere olmaması, Türkçe okunması ile ilgili adımlarıdır. Buradan bakmak lazım. Yani açıkçası hafız mıydı değil miydi okumayan bir kişi zaten böyle bir yaklaşımda bulunmaz. Esra Hanım yazmış. Dualarımız zaten önce ülkemiz sonra tüm insanlık için. Eyvallah, inşallah. Tamer Bey merhaba demiş. Ali Eren Atatürk layık mıydı, Müslüman mıydı? Yani bana göre hem layık bir yaklaşımla gayet iyi inkılaplar yapmış. Onunla da birlikte bana göre gayet iyi bir Müslümanmış. Bu öğretiyi dostlar
Arapçadan Türkçe'ye çevirmeyle ilgili daha öncesinde de bunu söyledim. Elmalılı'ya talimatı veren Atatürk. Yani belki böyle bir yaklaşım olmasaydı bu Kur'an-ı Kerimler zaten hiçbir zaman Türkçe meal anlamında günümüze bir teması olmayacaktı. Hala anlamını bilmeden okumaya devam edecektik yani. Esra Hanım, atam zaten ne mutlu Türk'üm diyene demiş, ne mutlu Türk olana dememiş. Kesinlikle ırkçı bir yaklaşım değil. Ya tabii ki de değil. Eyvallah. Alptekin Arslan yazmış. İngilizce merhaba konuşuyorum diye. Yani daha sonrasında İngilizce altyazı olarak izleyebilirsiniz. Esra Hanım evrensel bir bakış açısı demiş. Kendiliğinden oluyor bedende titreşimler. Eyvallah. Zerdalindo yazmış. Zevkler ve renkler tartışılır. Tartışılsın. Zevk ve renklerle işimiz yok. Bambaşka şeylerden konuşuyoruz. Volkan Yılmaz yazmış. Cevapları kim veriyor bilen var mı? Daha öncesinde de söyledim. Volkan Bey, bu çalışmalar bizzat benim operatörlüğünü yaptığım bir medyumun derinleştirilerek üst boyuttaki bizim tekamülümüze yardımcı olan dostlarla medyumun derinleştirilmesiyle onun bilinci üzerinden iletişim kurmamız sonucu bu sorular ve cevaplar bu şekilde paylaşım yapabileceğimiz bir noktaya getirdik. Bu bilgi bana özel değildir. Ben özel olduğumdan değildir. Dostlar hep söyledik. Sadece işin akış bilgisi olarak araştırın. 1800'lü yıllardan beri yapılıyor bu çalışmalar. Allan Kardec'e bakın, Bedru Russelman'a bakın, Ergün Arıkdal hocamıza bakın, Cavit Utku hocamıza bakın. Naçizane ben şu anda bu yolculukta, bu öğretinin içerisinde uzun zamandır mesai içerisinde olan biri olarak nasip oldu. Çok yıllar sonra böyle bir alan açıldı. Bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Dediğim gibi bu bana özel bir şey değil dostlar. Bu yolun içerisinde olan, bu yolu vazife olarak yaşamaya gayret eden herkes bu iletişimleri kurabilir. Herkes bu bilgileri almayla ilgili bir mesai içerisinde olursa bu kapı herkese açık. Kimseye özel değil, kimsenin tekelinde değil. İnanmak, şüphenin ötesine geçip evrensel bilinç dahilinde o kolektifi dünyanın ötesinde yaşamakla ilgili bir şey. Anonim yazmış, üniteden, yüksek benlikten, üst bilinçlerden. Eyvallah. Volkan Bey yazmış, doğru diyor, ışıktan ibaretiz, atom altı fizik de var. Eyvallah. Yani dediğim gibi benim söylediğim bir bilgisi değil, bilimsel olarak aktardığım bilgiler. Araştırın dostlar. Can yazmış, abi iyi yayınlar, abi bu bilgileri nerede kullanacağız? Vallahi Can kardeşim, bu bilgileri nerede kullanacağız diye sormuşsun. Bu bilgileri hayatın içerisinde ruhsal varlığı hissetmeye yönelik bir konsantrasyon halinde yaşamakta kullanacağız. İsteyene. Esra Hanım, hay esması olabilir mi? Hay esmalardan hayat anlamına gelir. Hayatın içerisinde de bu ışık bilgisi veya bu yansımaları eğer bir anahtar olarak, bakın dostlar hep söylüyorum, esmalar frekans anahtarlarıdır sadece. Yani çok dini vecibenin ötesinde frekans bilgisi olarak ben her zaman bunları kullandım ve çalışmalarımda da bu niyetle icra ettim. Ama baktığınız zaman vedut, sevgi, nur, ışık, hay, hayat, bunların hepsinin aslında bilgisi bir şekilde bu yansımayı sağlayabilir. Volkan Bey yazmış, bu bilgileri kendi kimliğini oluştururken kullanabilirsin. Eyvallah, bu da çok güzel bir bakış açısı. Kendi kimliğini, ruhsal varlığını, genel anlamda bütün varlığını daha anlamlı kılmaya yönelik basamakların olabilir. Yıldız Hanım yazmış. Hazreti Musa Hızır yoldaşlığına neden dolayı dayanamadı acaba? Bunun açıklamasını biraz önce okumayı yaparken bilgisini detaylıca paylaştım dostlar. Tekrara düşmeyelim. Eğer yayını sonrasında bakarsanız
bilgiye ulaşırsınız. Sadece kısaca şunu söyleyeyim. Hızır bir bilinç halidir. Dualiteyi aşmış, hal ve olaylar içerisinde ışık ve karanlık dengesini tanrısal düzlemden görebilen bir bilinç halidir. Serkan Doğan yazmış. İplikçik olayı kuantum fiziğine giriyor. Atom altı parçacık. Eyvallah. Zaten bununla ilgili bilgi verdik. Volkan Bey yazmış. Rica ederim. Ben de ilk defa izliyorum. Kendi tecrübelerime cevap verdik. Eyvallah. İyi ki yolumuzu bizimle paylaştınız. Bir nebze ışık olalım inşallah. Serkan Doğan yazmış. Kuantum fiziğini en iyi anlatan kişi Celal Şengör. Olabilir. Olabilir. Bu bilgileri anlatan kişilerin kim olduğundan ziyade bu bilgileri insanlara doğru bir şekilde aktaran ve onların bilincinde bu bilgilere yer açabilen herkese ne mutlu. Bizler de teşekkür ederiz anca. Kalbe olan kazanacak. Tilki Yay yazmış. Vallahi ne şeyler yazmış ama. Volkan Bey demiş. Her şey araştırılmakla olmuyor. Zamanla hissedersin. Sana ulaşır bir şekilde doğru insan isen. Aslında biraz önce söylediğime güzel bir açıklama olmuş Volkan Bey. Geçmişte zaten işte belki bir 15-20 dakika önce buna benzer bir şey söyledim. Benim araştırılmayla veya bizim bu öğretiyi paylaştığım dostlarla araştırılma ile ilgili kısım hep söyledik, yine söylüyoruz dostlar. Şüpheler, kaygılar, korkular, çekinceler ve benzeri düşüncelerde bu alana adım atmaya zorlananlar için bu noktayı söylüyoruz. Ama varlığında hissetme yoluyla, niyet yoluyla, inanç yolunda açan zaten doğayı okumaya başlar. İnsanı okumaya başlar. Dostlar bu arada yazmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim ama 42 dakika oldu. Dediğim gibi yorgun bir gün. Vazifeyi ertelememek için yayını açtım. Biraz daha bakacağım. Sonuna gelmeden kapatabilirim. Kusura bakmasın kimse, veya haftaya inşallah yayın yaparsak not alın, sorarsınız. Ona göre paylaşımda bulunuruz. Volkan Bey yazmış. Kimliğini bulman gerek. Ben kimim sorusunu cevaplamak gerek ruhani olarak. Eyvallah, eyvallah. Özlem Hanım yazmış. O hal sizde görülüyor Murat Bey. Teşekkürler katkınız için. Özlem Hanım, böyle bir şey yansıyorsa varlığımızdan ne mutlu. Ama bunu gerçekten alçak gönüllü gözükmek için veya mütevazı olmak için söylemiyorum. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bugün bile sorsanız ne biliyorsun diye haddimi biliyorum demiş. Dostlar, bu yolculuk sonsuz. Bu yolculuk sonsuz. Biliyorum diyen, çözdüm diyen zaten yolda kalandır. Bu basamaklar sonsuz. Varlık, varoluş, ruhun sonu var mı ki keşfetme alanının bir sonu veya bir sınırı olsun? Onun için hangi mesai içerisinde olursak olalım, yolun başında olmanın bilincinden çıkmamak lazım ki bir, kibre düşmeyelim. İki, bu yolculuğun içerisindeki motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Tilki Yay yazmış. Madde nedir? Eseri mütefekkir Salih Mirza Beyoğlu'nu tanır mısınız? Tanımıyorum. Ama bu şekilde çalışmalar yapan biri ise ne mutlu, sağ olsun. Madde nedir diye soruyorsanız da madde bilimsel olarak da, ruhsal olarak da frekansı yoğunlaştırılmış, frekansı düşürülmüş enerjidir. İstediğiniz düzlemden bakın. Boşluk dediğimiz alan aslında bir boşluk değil. Daima en yüksek potansiyeli barındıran zaten enerji. Enerji yoğunlaştıkça,
frekansı düştükçe madde dediğimiz düzlem ortaya çıkıyor. Bu da neden oluyor? Ruh beden yolu ile tekamül etmek istediği için, kendi tekamül alanını yaratabilmek için mevcut enerjinin frekansını düşürerek kendisine bir tekamül alanı var etmiştir tanrısal düzlem bilgisinde. Bakın bu söylediğimi birkaç kere düşünün dostlar. Tamer Bey yazmış, gönlümden gönlünüze. Eyvallah Tamer Bey. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun demiş. Hep beraber var olalım inşallah. Bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Bu yolculuk birlikte var olmayla, birlikte bu enerjiyi yaşamayla, birlikte bu bilgilerin genel anlamda hayata temasıyla anlam buluyor. Siz beni izlediğiniz için ben bu çalışmayı yapıyorum. Hep söyledim dostlar. 1000 kişinin izlemesiyle 5 kişinin izlemesi arasında benim nezdimde bu vazife bilgisinde hiçbir anlamı yok. Bir kişi değişir, dünya değişir dostlar. Ben vazife bilgisi dahilinde bu yayınları yapıyorum. Bu kadar. 5 kişi de izlese yapacağım. 2 kişi de izlese yapacağım. 150 kişi izlese de yapacağım. Burada olay kaç kişinin izlediği değil, kaç kişinin gönlüne temas edip bu bilgilerin o kişide hissetme alanını, temas alanını açacağımızdır. Serkan Doğan yazmış. Kapıyı açmak mı, perdeyi yırtmak mı? Bana göre ikisi de aynı. Bana göre ikisi de aynı. Tanımlar her kişiye göre değişebilir. Ama baktığınız zaman kapıyı da açmaksa, eğer o alana dokunmak, perdeyi de yırtmaksa benim nezdimde ikisi de aynı. Özlem Hanım yazmış. Bu realite içinde, hal içinde olmak bazen zorluyor. Tavsiyeniz ne olur bu konuda? Özlem Hanım, kolay olacağını kimse söylemedi. Benim yaptığım bütün ruhsal çalışmalarda da zaten anlamlı olan, kıymetli olan zor olandır. Kolay olsaydı ne anlamı vardı ki? Kolaya kaçılmak anlamında söylemiyorum. O bilginin varlıktaki açılması ile ilgili o mücadeledir. O gayret halidir onu anlamlı, özel ve yüksek yapan. Bu sebeple adına nefs diyelim, adına irade diyelim, ne diye tanımlarsak tanımlayalım. Buradaki olay kolay olması değil, kişinin ne kadar o zorlukla mücadele edebileceği ile ilgilidir. Bakıyorum. Ersa Ekspertiz yazmış. Bu bilgiler hep aynı varlıklardan mı geliyor? Teşekkürler, emeğinize sağlık. Evet dostlar, yaptığım çalışma, en azından bu soruları sorduğum düzlemde dostlar kendilerini vahdet diye tanımladılar. Çok daha öncesinde bunu söylemiştim. Vahdet de kelime anlamı olarak zaten birlik, bütünsellik anlamına gelir. Böyle bir sembolik ifadeyle veya gerçek anlamda da aslında biriz bilgisini bize belki yansıtma ile ilgili de bu şekilde bir cevap vermişlerdi. Dostlar, rica ediyorum, ufak ufak artık bende pil bitiyor. Daha yazmayın rica ediyorum. Son yazanı görüyorum. Onu da okuduktan sonra gelirse kapatacağım. Dini bilgiler yazmış. Konu ne? Konu ruhsal tebliğ okumaları, söylemiş olayım. İçerikle ilgili bilgi veremem. Yayını daha sonra izleyebilirsiniz. Anıl Akbulut yazmış. Allah dünyaya bizim vasıtamızla mı indiriyor enerjisini? Bizim eylemlerimiz aracılığıyla mı tezahür ediyor her şeyi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Anıl dostum, o kadar mükemmel bir yorum yapmışsın ki. Yani bütün bu yaptığımız çalışmalarla ilgili belki bir cümleyle özetlemişsin. Bütün varoluş onun ifade alanıdır.
Bütün varoluş dostlar. Hep diyoruz ya, can damarından daha yakın, sevgi ve ilgiden yarattı. Can damarından daha yakın olan, bu kadar yüksek bir tesir, enerji, tanrı, kuantum, adına ne dersen de. Ya bu bedene can damarından yakınsa, dostlar, yaratılışın bu kadar çeşitliliğin ne amacı vardı? İşte onun için hep söylüyoruz. Allah'ın insana layık gördüğünü insan kendisine layık göremediği için. Şu andaki insanlığın durumu bu. Kendisine layık görmüyor. Hele bir dese ki ya bu varlığımda can damarımdan daha yakın olduğunu söylüyor. Bütün kainatı yaratmış. Ya ben bunu bir varlığımda bir yaşayayım. Ya bunun kavgasını bir vereyim. Ama biz korkmaktan, dinden çıkmaktan, günahlarda boğulmaktan, kaybolmaktan temas edemiyoruz ki can damarımızdan yakın olana. İşte onun için günahların, sevapların ötesinde bu hissetmeyi açmak lazım dostlar. Anıl dostum çok teşekkür ederim. Volkan Yılmaz yazmış. Süreli süreklilik yaşadığımız. Eyvallah. Bozkurt Türk. Selamlar, esenlikler diliyorum. Eyvallah. Bizardex. Kral Instagram'da şifacı yazıyor. Hayırdır, senin diploman mı var? Dostlar, o kadar güzel bir şey olmuş ki belki kendisince bir ironi yapmaya çalıştı arkadaş ama beni yakın bilenler veya takip edenler bilirler. Şifacı hastalığı iyileştiren değildir. Şifacı o hastalık bilgisinin sebeplerini keşfetmeye yönelik yoldaşlık yapandır. Aslında bir şifa talebi olduğunda şifacının vesilesiyle o kişi ilahi enerjiye uyumlanmanın talebini aslında yapıyordur. Hastalığı iyileştirmek, kimse Allahçılık oynamıyor dostlar. Buradaki durum işte o can damarından yakın olma bilgisinde onun ifade alanı olabilme noktasında onun dokunuşu olabilmek. Kendince bir ironi yapmış olabilirsin ama benim de bu konuyla ilgili güzel bir cevap vermeme vesile oldun dostum. Eyvallah. Bezgin Yolcu yazmış. Vazife derken vazife nedir? Bütünsel anlamda vazife nedir? Kişinin bu hayat yolculuğunda kendi ruhsal varlığını bilincinde farkındalıklı bir şekilde yaşayabileceği seviyeye getirmek. İlknur Hanım çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun İlknur Hanım. Bizden de sevgiler, selamlar. Esra Hanım yazmış. Teşekkürler. Nefesinize sağlık. Hepimize sağlık olsun inşallah. Kendini seyri onun diye. Eyvallah. Eyvallah. Evet dostlar. Konuşmayı da, yorumları da, bilgi paylaşımını da tamamladık. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ben de biraz dinleneyim. Umarım gönüllerde bir nebzede bir farkındalık alanı, bir sorgulama alanı, varlığımızın et ve kemiğinin ötesinde sadece maddesellikten öte olduğu ile ilgili bir bilinç alanı umarım oluşturmuşuzdur. Evet dostlar. Nurhan Hanım teşekkür ederim. Hepimizin yüreğine sağlık diyorum. İnşallah haftaya dostlar tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler.